Ultra Kill 2022 yılında erken erişim olaraktan Steam'de boy göstermiş, Devil May Cry ile Doom'un gayrimeşru çocuğu olaraktan dünyaya gelmiştir. Bu oyunda fuck it. Siz buraya bunları dinlemek için gelmediniz. Adam ya, geldi adam. Absolute buffoon. What you have there is not clips. These Jackpot. Ultra Kill, Hristiyan anlatılarının içerisine geçen canon bir hikayeyi temel alır. Vivan adında versiyon 1, Dante'nin cehenneminde olduğu gibi cehennemin derinliklerine bir yolculuk gerçekleştirir. Ve bu hikayenin de bir Virgil'a ihtiyacı vardır. Bu hikayede ise Virgil'ımız bir Tsundere. Bu onun arada deyip kaçmasına, kaçarken de kolunu bırakmasına sebep oluyor. Hem de 2 kez. Neyse. Ultrasex yalnız başımıza cehennemin derinliklerine inip İngiliz avladığımız bir hack and slash oyunudur. Dediğim şeyin içerisinde pek çok hata olduğunu iddia edebilirsiniz. Ve haklısınız. Çünkü videonun olayı da bu. Ama kimse bana kafamı koparmak için atlayan bir düşmanın İngiliz olmadığını söyleyemez. Ayrıca inanmadıysanız buna ne dersiniz? Bu bence yeterli bir kanıt. Kamerayı çevirme. Bunun başka mantıklı açıklaması olabilir mi sence? İkinci olaraktan da evet, bu oyunun ismi Ultrasex olmayabilir. Ama ben öyle hissediyorum. Bu esprinin devamını getirmeyeceğim. Çünkü I don't get it. Hikayeye dönecek olursak. Vivan dünyada beslenecek kanı bulamadığı için cehennemin derinliklerine yolculuk yapan bir makinedir. Dünyada neden mi kimse yok? Açıklaması birazcık uzun sürer. O yüzden ekranda görmüş olduğunuz Monogatari tarzındaki şeyleri okuyun derim. Ben burada sadece özet geçiyorum. Tanrı yaşanan olaylardan ötürü ne bok yiyorsanız yiyin diyerekten gider. Nereye gidiyor bilmiyorum. Gidiyor işte. Gitmesiyle beraber Gabriel Tanrı'nın yerine konseyin emirlerine uyan bir kişiye dönüşür. Hikayenin devamını ise Visual Novel'ı oynayaraktan görmüş olduğumuz Testament'tan öğreniyoruz. Evet, şaka yapmıyorum. Visual Novel oynamak hikaye için oldukça önemli. Minos kendisi şehvetin bir günah olmadığını söyler ve bununla beraber cehennemde kendi cennetini yaratmaya karar verir. Şehvet reformu adında cehennemde bir cennet kurar ama konsey tarafından günahkar kabul edilir. Bundan ötürü konseyin emirlerine uyan Gabriel Minos'u etten bir hücreye tıkar ve kendi yapmış olduğu cennetin gözlerinin önünde yok olmasına sebep olur. Kurtarmaya çalıştığı insanları ve insanlığı yarı yolda bırakır. Yazık ya adama. Acaba gidip onu kurtarsak mı? Not even mortal. What? You defy the light. No. You're an error to be corrected. Utilize nuclear bombs. Foolishness, machine, foolishness. You make even the devil cry. You are out. Where's your motivation? You will not forget this devil's power. Insignificant fuck! This is not over! Sonuç olarak biz de insanlığın öldüğü, kanların yakıt olduğu ve cehennemin de dolu olmuş olduğu bu yolculukta her stage'i perfect yapacak olursak kendisiyle karşılaşabiliyoruz. Bu perfect yolculuğunda ise hiç ölmeden oyunun her bölümünü tekte geçmemiz gerektiği anlamına geliyor. V2, Gabriel hepsinin üstesinden geliyoruz ve en nihayetinde de kendi yarattığı cenneti yok eden Minos Prime ile karşılaşıyoruz. Listen, machine. Now I do gotta thank you for my freedom. It's the basis of which our country was formed. So your patriotism, I do appreciate it. But the crimes that you have committed against America and its people
they've not been forgotten, all right? And your punishment, according to the Constitution, is it's death. Judgment. Prepare myself. Judgment. Die. Die. I end this now. Prepare myself. I end this now. Die. Die. I end this now. Judgment. Die. Yeter kesan. Keşke ilahi komedide de olduğu gibi kolayca bu boss'u geçebilseydik. Bu boss aslında göründüğünden çok daha zor. Ama editörüm kolaymış gibi gösteriyor. Ve bu adam deli amına koyayım. Ultrasex isminin hakkını veren, insanlara sunmuş olduğu saçma sapan görevleriyle beraber akıl sağlığınızı sorgulayan mükemmel bir durum. Baksanıza mesela size maymun yerine koyup hadi bakalım hepsini birbirine bağla şimdi falan diyor. Ya da bir anda görüp görebileceğiniz en korkutucu oyuna dönüşebiliyor. Ya da cehennemin içerisinde Çernobil gazisi bir balığı tutmanızı isteyip sonrasında da onu kurban etmeniz takdirinde görebileceğiniz tuhafi easter egg'leri de bulunmakta. Ama benim açık ara en çok sevmiş olduğum easter egg ise roketin üzerine binerek görebileceğimiz bu peruş. Bu peruş oyunun yapımcısı Hakita'nın peruşu. Eğer buna erişecek olursa Araf, şehvet, yok oldular. Yakında oburluk da onlara katılacak. Senin türünün tek bildiği şey açlık. Üst katlardaki bütün yaşamı tükettiler ama yine de doyumsuzlardı. Senin gibi. Elimden her şeyi aldın makine ve şimdi geriye kalan tek şey kusursuz nefret.